Yeni bir bilim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün bilim dünyasının gölgede kalmış ama aslında oldukça etkili çalışmalar yapmış 3 bilim insanını tanıtacağım. Bilim tarihinde daha az bilinen bu isimler, evrenin anlayışını değiştiren önemli keşiflerde bulundular. Bu bilim insanlarının hikayeleri ve çalışmaları aslında geniş kitleler tarafından bilinmese de bilim dünyasının ilerlemesinde büyük rol oynadılar. Onları tanımak, bilimin ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu anlamamızı sağlar ve bize farklı bakış açıları sunar. Bu keşiflerin ve bilim insanlarının hikayeleri bize bilimin ne kadar heyecan verici ve çeşitli bir alan olduğunu hatırlatır. Gelin bu bilim insanlarının hikayelerini birlikte göz atalım ve onların bilim dünyasındaki yerlerini keşfedelim. Muhtemelen Émile de Châtelet adını fazla duymamışsınızdır. Ama onun katkıları olmasaydı 1700'lerin Fransız aydınlanması çok daha farklı bir biçimde ilerleyebilirdi. Fransız matematikçi, fizikçi, filozof ve çevirmen Émile de Châtelet 1706'da Paris'te doğdu. Dil bilimci ve müzisyen Baron Louis Nicolas'ın kızı olan Châtelet eğitimini evde tamamladı. Aristokrat bir aileye mensup olduğu için dönemin önde gelen bilim insanları ve matematikçileri evlerine sık olarak gelirlerdi. Babası şanslıydı. Yüksek rütbeli bir memur olması nedeniyle dönemin önde gelen bilim adamları ve matematikçilerinin evlerine sık ziyaretleriyle Emily matematik ve bilim karşısında büyülendi. Babası ise annesinin aksine bu büyüyü engellemedi ve kızının geleceğini kendisinin belirlemesine katkıda bulundu. Kadın olanların eğitime ve bilime ilgilenmelerine hak tanımayan bir yüzyıla düşmüştü. Fakat bu sizce Châtelet'i durdurabilmiş midir? Ben birkaç yüzyıl sonra bu konuda video çektiğime göre tabii ki de durduramamıştır. 1725 yılında 19 yaşındayken Marquis Florent'le evlenerek markiz oldu. Sonrasında kraliyet mahkemesine katılan ilk kadın üye unvanını kazandı. Bilim olan merakı bu dönemde de devam etti. Prusyalı Büyük Frederick du Châtelet'in bir hayranıydı. Onunla düzenli olarak yazıştı ve onu Leibniz'in çalışmalarıyla tanıştırdı. 1733'te du Châtelet ünlü yazar, tarihçi ve filozof Voltaire ile yakınlaştı. Voltaire'in şairliğine, felsefesine ve bilimsel kültürüne hayrandı. Onun desteğiyle Voltaire 1734 yılında Felsefi Mektuplar isimli yapıtını yayınladı. Bu mektuplar sadece Fransız aydınlanmasında değil, tüm Avrupa'nın kültürel tarihinde bir dönüm noktası oldu. Fransa için bu mektuplar öylesine sarsıcı oldu ki eser dini ve politik düzen bakımından tehlikeli görüldüğü için yasaklanıp yakılmıştı. 1734 yılında hakkında çıkarılan bir tutuklama emriyle Voltaire Paris'i terk etmek zorunda kaldı. Birçok bilim dalını ilgilendiren enerji kavramına gelelim. William Leibniz, Visvis olarak tanımlayarak hayatımıza dahil eder ve tabi birçok farklı görüşü tartışma konusunda beraberinde getirir. Hatta dönemde ünlü Visvis'e tartışmaları düzenlenirdi. Size şaşırmayacağınız bir şey söyleyeyim. Tabii ki de bu tartışmalara sadece erkekler katılabiliyordu. Çünkü kadınlar bilimle uğraşamazdı. Biliyorsunuz. Emily bu tartışmalardan birine katılmak istemişti ve cinsiyeti yüzünden tartışma salonuna alınmadı. Emily erkek kıyafeti giyerek bu tartışmalara katılan ilk kadın oldu. Leibniz kütle ile hızın karesinin çarpımının enerjinin gerçek ölçüsü olduğunu inanıyordu ve savunuyordu. Isaac Newton ise hızın kendisiyle orantılı olduğunu savunuyordu. Bu iki bilgiyi yorumlayan Emily, Leibniz'i savunurken birçok tepki aldı. Einstein'ın ünlü formülü E=mc²'yi kendisinden 100 yıl önce fikrini doğuran annesine merhaba diyelim. 1740 yılına geldiğimizde Emily, Newton'un Philosophia Naturalis Principia Mathematicas'ını çevirmeye başladı. 1749 yılına geldiğimizde uykusuzluk, yoğun çalışmalar ile olağanüstü başarılarından olan çevirisini kendisinin de yorumlarını katarak tamamladı. Kitabı tamamladığı yıl hayata erken gözlerini kapadı. Çevirisi kitabı tamamlanmasından 10 yıl sonra yayınlandı. Châtelet, Voltaire ile olan beraberliğini Fransız devriminin ünlü şairlerinden Jean-Francis Lambert için bitirdi. Sonrasında Lambert'la birlikte yaşamaya başladı. Du Châtelet hayatı boyunca kadınlardan beklenenin tam tersi olarak kendi çıkarlarının peşinden gitti. Ancak trajik bir şekilde güvenilir doğum kontrolü ve jinekolojik bakımın olmadığı bir zamanda kadın olmanın tehlikelerinden kaçamadı. Châtelet, Lambert'tan olan çocuğunun doğumu sırasında ölürken yatağının başında kocası Marquis, Voltaire ve Lambert bulunuyordu. 43 yaşında hayatına veda eden bu dahi insan ataerkil düzene olan isyanını Prusya Kralı Büyük Frederick'e şu sözleriyle dile getiriyordu. Beni kendi meziyetlerimle ya da meziyetlerimin olmamasıyla değerlendirin. Fakat beni şu büyük generalin, bu büyük bilginin, Fransa'da bir parlayan bir yıldızın veya meşhur bir yazara eklenti olarak görmeyin. Henüz karşılaşmamış olmama rağmen benden bilgisi daha fazla olan metafizikçi veya filozoflar olabilir. Ancak onlar da beşeri zafiyetler olan insanlardır. Dolayısıyla tüm faziletlerimin toplamı alındığında itiraf etmeliyim ki kimseden aşağı kalmamaktayım. Du Châtelet, kadınların düşünen bir varlık olarak görülmediği ve haklarının olmadığı bir çağda tarihe adını yazdırmıştı. Bir filozof, bir fizikçi, bir matematikçi, bir çevirmen ve bir kadın hakları savunucusu olarak karşımıza çıkar. Eğer ki ışığı içinizde hissediyorsanız ilerleyin. Du Châtelet'in yolundan gidin. Durmayın.
Lise Meitner Avusturya'da doğdu. Viyana Üniversitesi'nde fizik eğitimi gören Meitner, bu üniversiteden fizikte doktora derecesi alan ikinci kadındır. Marie Curie'nin çalışmalarından etkilenen Meitner, radyoaktivite araştırmalarına yönelmişti. Meitner daha sonra Almanya'ya gitti ve orada Berlin Üniversitesi'nde Max Planck'la birlikte çalıştı. Onun derslerini hazırlamasına yardımcı oldu. Meitner'in Berlin'deki çalışmaları Yahudi kökenli olduğu için Nazi yönetimi tarafından Almanya'dan sürüldüğünde 1938 yılına kadar devam etti. Bu dönemde Berlin Üniversitesi Kimya Bölümünde radyoaktif kimya uzmanı olan Otto Hahn ile tanıştı ve onunla yakın bir dostluk kurarak birlikte çalışmalar yapmaya başladılar. Ancak kadın olduğu için Meitner'in bu üniversitede resmi bir konumu yoktu ve üstelik her zaman kötü karşılanıyordu. 1913'ten itibaren Kaiser Wilhelm Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda üniversitenin ön kapısından girip çıkması bile ona yasaktı. 1909 yılında Almanya'da kadınların üniversite eğitimi yapabilmeleri resmen onaylandı. Böylece Meitner, Kimya Üniversitesi'ndeki laboratuvarlara girme izni almıştı. Fakat hala ücret alamıyordu ve ailesinden aldığı harçlıkla geçiniyordu. İsveç'teki çalışmaları sırasında Meitner, fizikçi yeğeni, aynı zamanda ünlü fizikçi Niels Bohr'un damadı olan Otto Frisch ile uranyumun bölünme süreci üzerine düşünceler geliştirdiler. Ve bu ikili nükleer füzyonla ilgili ünlü makalelerini 1939 yılında Nature dergisinde birlikte yayınladılar. Bu başarı Meitner'e bilim dünyasında çok yüksek bir prestij sağladı. Fakat 1944'te Nobel Kimya Ödülü nükleer füzyon buluşundan dolayı tek başına Otto Hahn'a verildi. Hahn'ın radyoaktif kimya deneyleri kuşkusuz buluş için temel bir öneme sahipti. Ancak Meitner ve Frisch'in ortaya koyduğu fiziksel kavramlar, açıklamalar ve deneysel sonuçlar da en az onlar kadar önemliydi. Nükleer füzyonla ilgili keşfinden dolayı Meitner'in Nobel ödülü alması gerektiği konusunda fizikçiler ve bilim tarihçileri arasında genel bir görüş birliği var. Meitner bu haksızlık karşısında düşüncelerini şöyle açıkladı. Hahn elbette Nobel Kimya Ödülünü hak ediyor. Buna hiç kuşku yok. Ama uranyum füzyonu sürecinin açıklığa kavuşturulmasında Frisch'le birlikte yaptığımız katkının hiç de önemsiz olmadığı kanısındayım. Sürecin nasıl ortaya çıktığına ve bu kadar büyük enerjiyi nasıl yarattığına ilişkin bu katkı Hahn'ın çok uzak olduğu bir konuydu. Lise Meitner Nobel ödülü alamadı ama çalışmalarının takdir edilmemesi durumuyla da hiç karşılaşmadı. Çok sayıda bilim ödülüyle ödüllendirildi. Öte yandan Nobel ödülünün açıklanmasından önce Meitner, New Mexico'da Los Almos'ta nükleer bomba tasarımında çalışan fizikçiler ve mühendisler grubuna katılması yönünde davet almıştı. Fakat Meitner bu öneriyi kararlılıkla geri çevirdi. Meitner, müttefik devletler saflarında bu tutumu takınan tek seçkin nükleer fizikçi olmuştu. Oysa birçok fizikçi ve mühendis atom bombası projesinde çalışmakta bir sorun görmedi. 1945 yılı Ağustos'unda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarıyla on binlerce insanın ölümünden sonra bile Los Almos'taki çalışmalarını sürdürdüler. Lise Meitner 1946'da gittiği ABD'de büyük bir ilgi ve saygıyla karşılandı. ABD'ye gidişi Marie Curie'nin ikinci gelişi gibi görüldü. Einstein de onun için Almanların Marie Curie'si demişti. Hepimiz karanlık maddeyi duymuşuzdur. Evrendeki kütlenin yaklaşık 1/4'ini oluşturan o tuhaf görünmez şey. Astronomlar bunun tam olarak ne olduğunu hala bilmiyorlar. Bunun hakkında bildiğimiz şeyler büyük ölçüde kariyerinin çoğunu şaşırtıcı bir soruya cevap bulmaya adamış bir kadının çabalarından kaynaklanıyor. Neden galaksiler onlardan beklediğimiz hızlarda dönmüyorlar? O kadın Dr. Vera Cooper Rubin. Dr. Vera Cooper Rubin çocukluğunu Philadelphia'da geçirdi ve 10 yaşındayken Washington DC'ye taşındı. O zamanlar Princeton yüksek lisans programına kadınların girmesine izin verilmiyordu. Bu aksilik onu durdurmadı. Cornell Üniversitesi'nde yüksek lisans için başvurdu ve kabul edildi. Doktorasını yaptı. Georgetown Üniversitesi'nde fizikçi George Gamow'un rehberliğinde galaksi hareketleri üzerine çalıştı ve 1954'te mezun oldu. Tezi, galaksilerin kümeler halinde kümeleştiğini öne sürdü. O zamanlar pek kabul gören bir fikir değildi. Ama onun fikri zamanın çok ilerisindeydi. Doktora çalışmalarını bitirdikten sonra Dr. Rubin bir aile kurdu ve galaksilerin hareketini incelemeye devam etti. Cinsiyetçilik onun peşinden koştuğu tartışmalı konu olan galaksi hareketleri gibi çalışmaların bir kısmını engelledi. İşinin önündeki bazı bariz engellerle savaşmaya devam etti. Örneğin kariyerinin ilk yıllarında cinsiyeti nedeniyle Palomar gözlemevini kullanmaktan alıkonuldu. Onu dışarıda tutmak için ileri sürülen argümanlardan biri gözlemevinin kadınlar için doğru banyoya sahip olmadığıydı. Dr. Rubin yine de ilerledi ve sonunda 1965'te Palomar gözlemevinde gözlem yapma izni aldı. Bunlar hem tekil olarak hem de kümeler halinde galaksilerin hareketlerine odaklanır. Dr. Rubin özellikle galaksilerin dönüş hızlarını ve içlerindeki malzemeleri inceledi. Karanlık madde fikri tam olarak Vera Rubin'in icadı değil. 1933'te İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky galaksi hareketlerini etkileyen bir şeyin varlığını önerdi. Vera Rubin
hayatının çoğunu karanlık madde sorusu üzerinde çalışarak geçirdi. Birçoğu onun başarılarından dolayı Nobel Fizik Ödülü hak ettiğini düşünüyor. Ancak komite sonunda onun da başarılarını küçümsedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.